Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay kare bir motif yapımı anlatacağım. Bu motifle dilerseniz bebek battaniyesi ya da farklı birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Çanta, hırka birçok alanda kullanılabilir. Tüm detaylarını sizlere adım adım anlatacağım. Ben burada kullanırken arkadaşlar motifimi yaparken bebek iplikleri, bebek örgü iplikleri kullandım. Dileyenler koton ipliklerle de rahatlıkla yapabilirler. Eğer motifi yaptıktan sonra battaniye yapmayı düşünüyorsanız ilmek kaydırma yöntemiyle motifleri ekleyebilir. Daha sonra kenar ve bordür yapımıyla da bitirebilirsiniz. Bunları daha önce anlattığım için bu videomun sonunda bir kart bırakıyor olacağım. Oynatma listemden takip ederek diğer aşamalarını da ilerleterek bir bebek battaniyesi rahatlıkla yaparsınız. Evet, şimdi hemen şöyle ipimi ve tığ numaramı da göstermek istiyorum. Ben dediğim gibi anti peeling özelliğine sahip bebek ipliklerini kullandım. Tığ numarası olarak 3 milim bir tığ kullandım. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Sesimden ötürü özür diliyorum. Sürçülisan edersem affola. YouTube kanalıma da abone olmak ücretsizdir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hadi videomuza geçelim. Evet, şimdi sizlerle yapacağımız motifte renkleri yer değişikliği yapacağım arkadaşlar. Çiçeğimizi pembe, kenarları beyaz yapacağım. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eğer kenarları beyaz yaparak yaptığınızda çiçekleri rengarenk yaparak arta kalan iplerinizi değerlendirebilir. Hem de güzel bir bebek battaniyesi olacak diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 6 tane zincir yapalım. Başlangıçtaki zincirime batıyorum. Ve şu şekilde küçük bir halka elde ediyorum. Bu ipimi de şöyle öne getirip parmağımla tutuyorum. Onu arada yok edeceğim. 4 tane zincir yapıyorum. Üstüne sardım. Boşluğumun içerisinden ip çıkartarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Başlangıçtaki zincirim dahil 12 tane ikili trabzanım olmalı. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Bunu da sayalım. 12 tane yapalım. Evet, başlangıçtaki zincir dahil 12 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi son olarak bir tane zincirimi yapıp şu arada bir tane zincir bırakıyorum. Şuradan hemen şöyle kaydırma yöntemiyle eklememi yapıyorum. 12 tane boşluğumuz oluşmalı arkadaşlar burada. Şimdi 6 tane zincir yapıyorum. Tığımın üzerine bir kere sardım ve sırada gelen ilk boşluğumun içerisinden 5 kere ilmek yükseltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bir tane zincirle kapattıktan sonra 2 tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım. Sıradaki boşluğun içerisinden de 5 tane ilmek yükseltiyorum. Bunu uzun uzun yaparsanız fıstıkları daha güzel olacaktır. Kapattıktan sonra 2 tane zincir yapıyorum. Şimdi yana devam ediyorum. Kapattıktan sonra 2 tane zincir yapıyorum. Ve artık burada arkadaşlar bu fıstıklarımızı üçerli gruplar halinde ayırmamız gerekiyor. O yüzden bir tane sarıyorum ve sırada gelen trabzanımın tepesine batarak burada bir ikili trabzan yapıyorum. İlk üçlü grubu ayırmış oldum böylelikle. Şöyle. Tekrar 2 zincir yaparak yine 3 tane yan yana fıstığımızı yapalım aynı mantıkla. 5 kere sardıktan sonra kapattım. 2 tane zincir ve diğer fıstığımı yapıyorum.
İki tane zincirimi yapıyorum. Şimdi 3 tane fıstığımızı yaptık. Önce bir gruba ayırdık. Şimdi diğer 3 taneyi ayırmamız gerekiyor. Onun için şurada yine ikili trabzan yapmalıyım. Bakın, her 3 tane fıstıktan sonra trabzanlarımız oluşmakta. Tekrar 2 zincir ve yan yana 3 tane fıstığı yine yapıyorum. Evet, üçüncü üçlü grubu yaptım. Yine burada ikili trabzanımı yapmalıyım. Tekrar 2 zincir ve şimdi 3 tane daha fıstığımı yapıyorum. Evet, burada 2 tane zincirimi yaptım. Ve buradan 2 tane zincir bırakıp şöyle kaydırmayla buraya ekliyorum. Ve burada da 3 tane grubumu yine tekrar etmiş oldum. Şöyle ilk boşluğa da ilmek kaydırıp bir tane zincir yaparak ipimi kesiyorum. Burada diğer rengimize geçelim. Eğer diğer renge geçmiyorsanız, yani tek renkle yapıyorsanız ipinizi kesmeden devam etmelisiniz. Evet, ben şimdi beyaz ipimle devam edeyim. Evet, ipimi kopardığım noktadan tekrar bu ipimi bağlıyorum. Olduğum noktada 3 tane zincirimi yaptım ve buradaki trabzanımı şu boşluğun içerisine 2 tane daha yaparak 3'e tamamlıyorum. Şurayı tutarak yapayım, görün. Aynı boşlukta 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir yaptım. Boşluğa 2 tane ikili trabzan ve buradaki fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir yapıp yandaki fıstığın tepesine geçiyorum ve buraya aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifimizi kare bir şekle geçirmemiz gerekiyor. Burayı yaptıktan sonra yine bir zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu ortadaki trabzanımın sağ boşluğuna 3 tane, arada 3 zincir. Şimdi bu sol boşluğa 3 tane, ilk fıstığın tepesine bir tane ve köşemizi oluşturduk. Köşelerde 4 tane trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Aralarda sadece 3 tane grubumuz var.
Bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Yine burada köşe oluşturacağımız için ilk fıstığın tepesine bir tane, trabzanımın sağ boşluğuna 3 tane, yine 4 tane yapmış oldum. Burada 3 tane zincir. Şimdi trabzanın sol boşluğuna 3 tane, ilk fıstığın tepesine bir tane ve yeni köşemi de oluşturmuş oldum. Şöyle bakalım. Aynen devam edelim. Bu sırayı tamamlayalım. Bir tane zincir, aradaki 3 tane olan grubu yapalım. Yeni köşemizi yapalım. Bir zincir, fıstığın tepesinden başlıyorum. Bir trabzan, sağ boşluğa 3 tane, köşe dönüşlerde 3 tane zincir, sol boşluğa 3 tane ikili trabzan, ilk fıstığın tepesine ve bu köşeyi de yaptım. Bir zincir yapıyorum. Fıstığın tepesine 3 tane, bir zincir. Şimdi burada bizler yarım olarak başladık köşemizi. Burayı tamamlıyor olacağız. Öncelikle fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan, şu boşluğun içerisine 3 tane, burayı da 4'e tamamladıktan sonra burada yine 3 tane zincirimi yaparak şu ilk zincirin tepesine batıyorum ve kaydırarak sırama ekliyorum. Burada arkadaşlar şekli kareye döndü artık motifimizin. Şöyle bakalım. Bir üst sıraya çıkarken 3 tane zincir yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım ve artık tüm trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yaparak köşeye kadar ilerliyorum. Boşluğa geldiğimde boşluğa da bir tane ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi köşede ne yapıyoruz onu göstereceğim. Bu kenarı devam ettiriyorum. Tüm trabzanların tepesine bir tane. Evet, bu şekilde düz bir şekilde devam ettik. Köşeye geldik. Şimdi köşede artırma yapacağız köşe dönüşü için. Şu köşede bu noktaya 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım. Burada yine 4 tane trabzanımız var. İlkinden başlıyorum. Burada ilmek kaçırmayın, yani trabzan kaçırmayın arkadaşlar. Sayılarınız değişmesin. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Artık bitirme kısmını göstereceğim. Ben sonu iğneyle kapatacağım arkadaşlar. Motifimiz daha düzgün olması için. Şimdi ben bunu tamamlayıp bitiş şeklini, nasıl bitirmemiz gerektiğini de gösteriyor olacağım. Yapıp geliyorum. Evet, ben motifimin sonuna kadar geldim. Bu köşede de yine 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Artık burada ipimi keseceğim arkadaşlar ve o şekilde birleştireceğim. Bunu da size göstereyim. İlmek kaydırma yöntemiyle eklemeniz gerektiğinden ilmek sayılarınızın kaybolmaması gerekiyor.
bu yöntemle gayet güzel eklememizi yapacağız. Şimdi buradan ipimizi böyle bir iğneye geçireceğiz arkadaşlar. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, ipimi iğneme geçirdim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın buradan zincirimden değil, yanındaki trabzanın şöyle her iki lobunu alarak karşıya geçiyorum. İpimi buradan tuttum. Şimdi bu trabzanımın, son trabzanımın şu ön lobunu bırakıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın arkada 2 tane lobu daha var. Şöyle. Buradan çıkartıyorum. Zincire hiçbir müdahale yapmadım. Zincirin yanındaki trabzan ve son trabzanım. Ve bunu şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın burada tığla da birleştirip kopartabilirdik ama ilmek kaybına uğrardık. Burada şöyle gözüküyordur umarım. Gayet muntazam ilmeklerimiz oluştu. Şimdi bunu arkasını çeviriyorum. Hiç sıkıştırmadan şuradan ipimi geçirdim. Yani şurada sayılarımız eşit oldu. Daha sonra ben burada bir tane zincir yaparak, pardon, düğüm yaparak ipimi keseceğim. Şunun içinden geçireceğim. Yani burada bir düğüm yaptım. İğnem biraz büyük olduğu için oldu. Daha sonra burada düğümümü yaptıktan sonra bu böyle üstte gözükmesin diye yine ipimi alttan geçirip artık kesebilirim. İpimizi de keseceğiz. Daha önce sizlere ilmek kaydırma metoduyla birleştirme yöntemini anlattığım için tekrar anlatmıyorum arkadaşlar. Sizler motiflerinizi birleştirip elinize şöyle düzeltip oturtturun. Hatta üstüne bir ağırlık koyarak ben bekletiyorum. Daha muntazam oluyor. Sonra motiflerinizi yan yana getirip ilmek sayılarımız aynı olduğu için ilmek kaydırmayla motiflerimizi ekleyip kenarını da yaparak, kenarına trabzan sırası gidebilirsiniz bordür olarak. Daha sonra kenar oyaları da var anlattığım. Onları da yaparak bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Tabi dileyenler bu güzel motifleri birçok alanda değerlendirebilirler. Farklı renkleriyle çalıştım. Dediğim gibi çiçekleri renk renk yaparak, kenarına da bir tek renkte devam ederek arta kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.